ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz çıtı pıtı elbiseyi nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bir iki video önce erkek yakalı bir pijama takımı paylaşmıştım sizinle. O erkek yakanın bir modellemesi olsun istedim aslında bu elbiseyi yaparken. Hani bir videodan öğrendiğiniz bir şeyle kendiniz bambaşka bir tasarım yapabilirsiniz. Bunu somut bir şekilde göstermek istedim. Yani tarzınıza uymayacak bir şey olsa bile o videodan öğrendiğiniz teknikler gerçekten önemli. Bu yüzden bütün videolarımı izlemenizi öneriyorum. Neyse, benim içime gerçekten çok sindi bu model. Zaten tam bir Damla Toroğlu elbisesi oldu böyle görünüş itibariyle. Dilerseniz hemen adımlarına geçelim. Elbisemi yapmak için 1,5 metre kadar penye kumaş kullanıyorum. Bu böyle desenli olduğu için tok bir penye. Üzerinde böyle minik minik sanki hata gibi desenler var ama beni çok fazla rahatsız etmedi. Öncelikle kumaşımı ikiye katlıyorum ve kat kenarına bir tişörtümü yerleştiriyorum. Bu tişört bana tam olan bir tişört, yani bedenime uygun. Etrafından kesmeye başlıyorum. Bel kısmını biraz daha içeriden aldım çünkü tişörtlerde biliyorsunuz daha düz oluyor ama elbisede belime oturmasını istiyorum. Kol ve omuz kısmını da böyle gözüme hoş gelecek şekilde düzelttikten sonra arka parçamızı kesmiş olduk. Şimdi kumaşımın devamına bu arka parçayı yerleştiriyorum. Yakasından itibaren 22 santim ölçüp oraya bir iğne takıyorum. Aynı şekilde 4,5 santimden de bir iğne takıyorum. Öncelikle alt kısmı, yanları, kolu, omzu aynı şekilde arka parçamı taklit ederek kesiyorum. Daha sonra ön tarafına 1,5 santim kadar fazla pay bırakıyorum ve dümdüz kesmeye başlıyorum. İlk iğneme geldiğimde çok hafifçe dışarıya doğru açarak kesiyorum. Buranın farkı yani bir yarım santim kadar falan, anca çok az açıyorum. İkinci iğneme gelene kadar açtırarak kesiyorum. Daha sonra arka parçamın omuzu nerede bitiyorsa kumaşımda oraya minik bir çıt atıp işaret bırakıyorum. Ve burayı oyarak ön yaka haline getiriyorum. Buradaki köşeli kısmı ben yine yuvarlak yapacağım. Daha tatlı duruyor bence. Onun için yuvarlatarak kesiyorum. Yani erkek yakanın ucu olacak bu yuvarlak kısım. Bu şekilde. Şimdi gözüme hoş geldiğini kontrol ettikten sonra kol oyuntumu biraz daha içeriden alıyorum. Bu aşamada çok kolay keseceğim için pervazları keseceğim. Kumaşımın yine devamını alıp ön parçamı bunun üzerine yerleştiriyorum. Şimdi ön tarafta pervazın gelmesini istediğim yerleri taklit ederek keseceğim. Alt taraftan bir 5 santim kadar içeriden kesip ön tarafı tamamen direkt taklit ediyorum. Omzuna kadar gidiyorum. Omuzdan da bir 2-3 santim kadar içeriye girdim. Daha sonra ön parçamı kaldırıp bu kısmı pervaz olacak şekilde incelterek kesiyorum. Yaka kısmını çok içeriye doğru almayın çünkü dışarıya doğru dönecek ya, burası önemli. Şimdi pervazlarımı çok sonra kullanacağım. Onun için bir kenara alıyorum. Bedenimizi birleştirmeye başlayalım. Arka parçamın üzerine ön parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde omuzlarından yerleştirip dikiyorum. İnce penyeleri dikerken iğne numaramız çok önemli. Ben burada 11 ya da 9 kullanıyorum galiba. Elimde hangisi vardı hatırlamıyorum ama tek sayı kullanmanız gerekiyor. Kumaşınızın kalınlığına göre de 11 veya 9'u işte tercih edebilirsiniz. Omuzlarından birleştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi bu kısmı açıyorum ve bu oyuntuya artık kolumuzu kesmemizin vakti geldi. Kumaşımı kenarından 4 kat bir şekilde önüme serdim bu kez. Tişörtümün kolunu yerleştiriyorum ve pay bırakarak kesiyorum. Kolun bu tepe kısmını biraz daha büyükçe keseceğim çünkü buraya büzgü de yapmak istiyorum. Kol parçalarımı kestikten sonra ikiye ayırıyorum ve bir tarafından tıraşlıyorum. Bu taraf ön tarafa denk gelecek, bu yüzden iğneyle işaretliyorum. Şimdi kestiğim kol parçalarını bu oyuntuma yerleştireceğim. Ama söylediğim gibi tepe kısmından büzgü yapacağım için bu gösterdiğim yeri en geniş dikiş adım uzunluğunda düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra kolumu iki kenarından başlayıp ortaya doğru iğneliyorum çok az.
Ve dikişimdeki alt ipi çekiştirerek bu kısmı büzdürüyorum. Buradaki oyuntuya denk gelecek boya getiriyorum. Böylece omuz başlarımızda minik minik büzgüler olacak. Çok belli olmasa da bu tarz elbiselere çok yakıştığını düşünüyorum. Bu arada konuşurken diğer kolumu da aynı şekilde iğneledim. Şimdi bu gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bakın böyle fıtı fıtılarımız var. Şimdi omzundan tutup ikiye katlıyorum. Ve kol ucundan beline kadar dikeceğim. Bedenimizi birleştiriyorum yani. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi artık yakamızın diğer parçasını eklemeye. Yakamın kenarından 4,5 santim ölçüyorum ve iğneyle işaretliyorum. Aynı hizadalar mı diye kontrol ediyorum. Ve yakamı açtırarak iki iğne arasını ölçüyorum. Bu ölçü benim yakamın uzunluğu olacak. Şimdi 2 kat bir kumaş aldım çünkü 2 tane yaka keseceğim. Ve bunu da 2'ye katlıyorum çünkü simetrik kesmek istiyorum. Az evvel aldığım ölçünün yarısını, 2'ye katladığım için yarısı tabii ki, kumaşımda işaretliyorum. Dümdüz bir şekilde kesiyorum. Alt kısmını da uçlarından düz başlayıp aşağıya doğru hafifçe açtırıp göbekli bir parça elde etmeye çalışıyorum. Bu tam anlaşılmıyor bazen ama şimdi göreceksiniz. Çizdiğim yerlerden kestim. Bu köşe kısmını yine yuvarlatarak düzeltiyorum. Ve gördüğünüz gibi alt tarafta bir parantez var. Yani orası göbek kısmı dediğim yer. Şimdi yakalarımdan bir tanesini pervaz için ayırdıktan sonra diğerini bedenime yerleştireceğim. Önce arka yakamın ortasını buluyorum ve iğneyle işaretliyorum. Daha sonra yakamın ortasını bulup aynı şekilde iğneyle işaretliyorum. Bu iğneleri denkleştirip yakama yerleştiriyorum. Kenarlara koyduğum iğneleri de yakamın tam ucuna denkleştiriyorum. Oraları da iğneliyorum. Buradan düz dikişle dikeceğim. Ama 2 dikişi bir arada çıkarmak istiyorum çünkü bunlardan sonra ütü yapacağım. Yani elektrik faturası çok gelmesin diye aynı anda ütüleyeyim dedim. Bunun için pervazların da yakasını yerleştireceğim. Kenardan ne kadar uzaklıkta olduğuna dikkat ederek pervazıma da aynı şekilde yakamın uçlarını yerleştiriyorum. Ve iğneliyorum. Orta kısım zaten boş kalacak. Bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Dikişlerimi diktikten sonra ayırarak ütüledim ve bu şekilde parçalarım oldu. Şimdi bunları yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Zaten birebir aynı parçalar kolay bir şekilde yerleşiyor. Ama dikkat etmemiz gereken şey tam bu yakayla alt kısmın birleştiği yerler var ya, onlar pervazda ve beden kısmında tam birebir aynı noktaya denk gelmesi gerekiyor. Yani oradaki dikiş aralarını elinizle hissedin ve aynı noktaya yapıştırın. Yoksa yakanız düzgün durmaz. Onun dışında zaten diğer yerler çok basit. Birebir olduğu için sadece iğneliyorum. Pijamadan farklı olarak da alt kısmı iğnelemiyorum. Çünkü altını kapatmayacağız. Altına etek gelecek. Gerek yok yani. Dikerken de yine bu köşe kısmına sadece dikkat etmemiz gerekiyor. İğnemizi döndürmemiz gereken yer az evvel söylediğim o iki dikişin arası. Oraya eğer düzgün dikerseniz erkek yakayı çözmüşsünüz demektir.
Dikişimi attıktan sonra bu şekilde görünüyor. Bu arada ben pervazımın kenarını overlockla temizlemeyi unutmuşum. Onun için o dikişi attıktan sonra yaptım gördüğünüz gibi. Bu da aslında iç temizlikle alakalı. Penyeler atmadığı için çok da gerekli bir adım değil aslında. Şimdi yakamın köşe kısımlarına, yuvarlak kısımlarına, her yerine güzel güzel çıtlar atıyorum. Döndürdüğümde düzgün dursun diye. Düzüne çeviriyorum. Ve buraları güzelce ütüleyip bastıracağım. Bu şekilde görünüyor. Şimdi pervazımın bu overlock çektiğim açıkta kalan kısmını bedenimin üzerine dikeceğim. Bunun için tam birebir oturtturuyorum ve iğneliyorum. Yakamın alttaki dikişini de pervazımın altına saklayarak dikeceğim. Kumaşım desenli olduğu için dikiş çok fazla belli olmuyor. Ama eğer düz bir kumaşınız varsa da önemli değil çünkü pervazı düzgün kestik. Dışarıdan kötü bir görüntüsü olmaz yani. Ama illa ben dikiş görüntüsü istemiyorum derseniz de elinizde terleyebilirsiniz. Ve bu şekilde görünüyor. Şimdi kol kenarlarını da bir aradan çıkarmak istiyorum. 2 kez içeriye doğru katlayıp düz dikişle dikeceğim. Ve bu şekilde görünecek. Bakın yakam, bedenim, her şeyim çok güzel. Şu anda aslında böyle bir gömlek havası var. Ama biz bunu elbiseye dönüştüreceğiz. Bunun için alt kısmı güzelce ölçüyorum. Ve bu ölçüye 2'şer santim yani toplamda 4 santim ekliyorum. 4 santim eklediğim ölçümü 3'e bölüyorum. Ve 1 çıkarıyorum. Bu benim yarım daire kloş için belini kesmem gereken ölçü. 2 kat kumaşımı önüme serdim ve köşesine mezromu yerleştiriyorum. Az evvel bulduğum ölçüyü döndüre döndüre pıtı pıtı işaretliyorum. Ve noktalarımı birleştiriyorum. Daha sonra bel için bulduğum ölçümü eteği yapmak istediğim ölçümle topluyorum. Ve köşeden itibaren bu sefer ikinci bulduğum ölçüyü işaretliyorum aynı şekilde. Ve noktalarımı birleştiriyorum. Çizdiğim yerlerden pay bırakarak kesiyorum. Kumaşımın kenarı çok düzgün olmadığı için bu kenar kısmını da düzelttim. Bu şekilde kloş eteğimizi kestik. Şimdi eteğin bu açıkta kalan kenarlarını temizleyeceğim. Gömlek şeklinde olduğu için buralara da düğme yapacağız. Pervazımın kalınlığı kadar bunu içeriye doğru katlıyorum. Kenarına overlock çekip düz dikişle dikiyorum. Bu şekilde görünüyor. Pervazımın kalınlığı kadar yapmamın sebebi de yine içeride bir bütünlük oluşturmasını istemem. Artık bedenimle eteğimi birleştirebilirim. Kenarlarının tam birebir gelmesine çok dikkat ediyorum. Ve geriye kalan kısımları da birleştiriyorum yani. Gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Dilerseniz bunun arasına kemer de ekleyebilirsiniz ama ne gerek var bence. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bakın artık eteğimiz ve bluzumuz birleşip elbise haline geldi. Çok da güzel oldu. Şimdi eteğimin alt kısmını kapatacağım. Ben yine kloş eteklerde yaptığım gibi kenarına overlock çektim. Ve bu overlock'umun kalınlığında 2 kez içeriye doğru kıvırıp düz dikişle dikiyorum.
Bunu neden yapıyorum? Kloş eteklerin altını kıvırması inanılmaz zor oluyor eğer böyle bir şey yapmazsanız. Çünkü yuvarlak bir kesim ve kumaş o şekilde katlanmak istemiyor, dalgalanma yapıyor. Ama eğer overlock çekip onun kalınlığını da katlarsanız çok rahat ediyorsunuz. İğnelemenize bile gerek yok. Etek uçlarım da bu şekilde kapandı. Sıra geldi çıt çıtları yapmaya. Çıt çıtlarım için ben Klingshop'un bu düğme şeklindeki tırnaklı çıt çıtlarını kullanacağım. Çok yakışıyor her şeye. 7 santim arayla çıt çıtlarımın yerlerini belirledim. Ve ilk çıt çıtımı bu şekilde yerleştiriyorum. Karşılık gelen dişi parçasını yerleştirip elde çakım kalıplarıma koyuyorum. Ve çakıyorum. Bu elde çakmalı aparatlı çıt çıtların linklerini bırakacağım açıklamalar kısmına. Oradan kontrol edebilirsiniz. Dişi parçaları çaktıktan sonra erkek parçaları da çakıyorum. Ve böylece çıt çıtlarım tamamlanmış oluyor. Hem düğme gibi görünüyor hem de ilikle uğraşmıyoruz. Ben gerçekten çok seviyorum. Şimdi bel kısmına bir kemer yapmaya karar verdim. Güzel durur diye düşündüm. Uzun ince bir şerit kestim. Ve bunu uçlarını içeriye doğru kıvrık olacak şekilde diktim. Dikerken bir kısımdan açıklık bırakmayı unutmuyorum. Şimdi bıraktığım açıklıktan kemerimi güzelce düzüne çeviriyorum. Bunu yapması gerçekten bu elbiseyi dikmekten daha zordu. Çok uzunmuş yani. Çok gereksiz uzunmuş. Güzelce ütüleyip açık bıraktığım kenarı da düz dikişle kapattıktan sonra kemerim de hazır oluyor. Kemer köprüsü ekleyip içinden de geçirebilirsiniz. Ama ben kemer köprüsünü kemer kullanmadığımda pek fazla sevmiyorum. Zaten penye de birbirinin üzerinden kaymadığı için bu şekilde bırakıyorum. Ve böylece elbisem bitmiş oldu. Ben gerçekten sonuçtan çok memnunum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videom hoşunuza gittiyse ve sizin için faydalı olduysa beğen butonuna basmayı ve diğer videolarımı izlemek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.